Bazı kelimeler vardır. Duymuşsundur belki. Naci ile Naciye. Toplulukların, inançların, deyişlerin içinden süzülüp gelen kadim birer fısıltı gibi. Kurtulan, arınan, arayan. Kimdi onlar? Sadece bir inanışın kelimeleri mi? Yoksa varoluşun ta kendisi mi? Yüzlerce yılın tozu altında kalmış bir mitolojiyi, ritüellerin gölgelerini ve belki de en beklenmedik şekilde yeniden aydınlanan bir felsefeyi keşfetmek için. Naci, Arapça kökenli bir kelime ve kurtulmuş, arınmış ilim sahibi anlamını taşır. Basit bir tanım gibi görünse de, Bektaşi inancında bu kelimeyi her kullanışınızda yüzlerce yıllık bir ruhani geleneğe dokunmuş oluyorsunuz. Peki, Naci'nin dişil formu olan Naciye neyi temsil ediyor? Sadece kurtulmuş kadınlar mı? Hayır. Naciye, Bektaşi mitolojisinde çok özel bir ana figürü, kutsal bir soyun ve ilahi nurun taşıyıcısını simgeler. Buradaki asıl büyü, kavramların hem bireysel hem toplumsal hem mitolojik hem de felsefi katmanlar taşıyor olmasıdır. Ve işin ilginç tarafı şu, Güruh-u Naci kavramı yani kurtulmuşlar topluluğu sadece fiziksel bir topluluk değil. Manevi olarak seçilmiş, ruhani yolda yürüyen herkes bu topluluğa katılabilir. Peki sizce bu nasıl mümkün olabilir? Bir topluluk sadece manevi olarak mı seçilmiş olur? İşte Bektaşi inancı bu sorunun cevabını mitoloji ve ritüellerle veriyor. Şimdi bir adım geri gidip tarihsel bir perspektif ekleyelim. Sünni İslam'da Fırka-i Naciye, Hz. Muhammed'in hadislerine göre kurtulmuş grup olarak tanımlanır ve İslam ümmetinin ayrılacağı 73 fırkadan sadece biri olarak kabul edilir. Bu tanımda kurtuluş, Kur'an ve sünnete sıkı sıkıya bağlı olan bir topluluğa ait bir ayrıcalıktır. Ama Bektaşi inancında durum biraz farklı. Güruh-u Naci sadece bir grup değil, Ehl-i Beyt yolundan giden, ruhani olarak seçilmiş, mitolojik bir soyun temsilcisi olarak görülür. Bu farklılık, Bektaşi inancının Şii geleneğe dayalı oluşundan ve Ehl-i Beyt sevgisini merkezine almasından kaynaklanıyor. Burada merak uyandıracak bir soru. Kurtuluş, sadece kurallara uymakla mı gelir, yoksa ruhani bir yolculuğu deneyimlemekle mi? Bektaşilikte cevap net, ruhani aydınlanma, topluluk bilinci ve ilahi nurla bağlantı kurtuluşun anahtarıdır. Bektaşi kozmolojisi, bir bakıma evrenin ruh haritasıdır. Evrenin ve insanın yaratılışı iki temel öğe üzerine kurulur. Nur, ışık ve balçık, toprak. Nur, ruhaniyet ve ilahi nurun simgesi iken, balçık maddi dünya ve dünyevi güçleri temsil eder. İşte burada devreye Naciye ana miti girer. Bu mit, Hz. Adem'in ruhunun Şit peygambere geçmesi ve Şit'in Naciye ana ile birleşmesiyle başlar. Bu birlikten doğan Fırka-i Naciye, kutsal bir soy oluşturur. İlahi nurun insanlık içindeki devamlılığı, bu soy aracılığıyla sağlanır. Düşünün, bir mitoloji sadece hikaye anlatmıyor. Aynı zamanda topluluk bilinci, ruhani seçilmişlik ve felsefi ayrım sunuyor. Havva soyu maddi dünyayı temsil ederken, Naciye soyu ruhani aydınlanmayı temsil ediyor. Bu, Bektaşilikte dünyevi güç yerine ruhani yolculuğu merkeze koyan felsefenin temelidir. Şimdi biraz derine inelim. Güruh-u Naci, hem fiziksel soy hem de manevi soy kavramlarını bir araya getirir. Bir yandan bu terim arınanların, kurtulmuşların topluluğunu ifade eder. Diğer yandan ise Naciye anadan gelen kutsal bir soyun temsilcilerini işaret eder. Burada önemli bir soru. Bir topluluğa doğuştan mı katılırsınız? Yoksa yaşam boyu süren bir çabayla mı? Bektaşilikte ruhani yolculuk bireysel çabayla kazanılır. Fiziksel bir kan bağı değil, manevi arınma, nefsi terbiye ve hak yolunda yürüyüş esas alınır. Sizce ruhani seçilmişlik, bir kişinin doğuştan sahip olduğu bir özellik mi, yoksa deneyimleyerek kazanabileceği bir durum mu? Bektaşilik bize gösteriyor ki, herkes kendi yolculuğunda naci olabilir. Şimdi sizi Bektaşi kozmolojisinin en büyüleyici köşesine götüreceğiz. Naciye ana miti ve yaratılışın iki kolu. Eğer bir anda durup düşünürseniz, insanlık tarihi boyunca anlatılan yaratılış hikayelerinin çoğu sadece fiziksel dünyayı açıklamakla kalmaz. Aynı zamanda ruhun yolculuğunu, seçilmişliği ve ilahi düzeni de gözler önüne serer. İşte Naciye ana miti tam olarak bunu yapar. Peki, siz hiç düşündünüz mü? İnsan ruhunun kökeni ve yönelimi gerçekten tek bir kaynaktan mı gelir?
yoksa farklı ruhani akımlar ve mitolojik katmanlar tarafından mı şekillendirilir? Bektaşi inancında cevap net, ruh hem bireysel hem de kolektif bir yolculuktan geçer. Bektaşi kozmolojisine göre evren iki temel katmana ayrılır. Nur, iç ışık ve balçık, toprak. İlahi nur, ruhaniyet, aydınlanma ve seçilmişlik sembolüdür. Bu katman, insan ruhunun ilahi yönünü temsil eder ve Naciye ana soyunun kökenini oluşturur. Balçık ise maddi dünya, dünyevi güçler ve iktidar tutkusu ile ilişkilidir. Havva soyunu temsil eder ve dünyevi eğilimleri simgeler. Naciye ana, nur katmanının somutlaşmış hali olarak karşımıza çıkar. Ona göre, yaratılışın ikinci kolu sadece fiziksel değil, manevi olarak da seçilmiş bir soydan geçer. Hz. Adem ve Şit peygamber, Adem'in ruhu Şit'e geçer ve Şit, cennette Naciye ana ile birleşir. Fırka-i Naciye, bu birlikten doğan soy, kutsal bir topluluk olarak tarih boyunca ruhani nurun devamlılığını sağlar. Düşünün, bu anlatı sadece bir mit değil, aynı zamanda ruhani seçilmişliği, topluluk bilincini ve ilahi nurun insanlıktaki devamlılığını açıklayan bir rehberdir. Naciye ana miti, ruhani soy ile maddi soy arasındaki farkı netleştirir. Havva soyu dünyevi iktidara ve maddi arayışa eğilimlidir. Naciye soyu ruhaniyete, aydınlanmaya ve ilahi nurun taşıyıcılığına eğilimlidir. Bu ayrım sadece mitolojik bir öğe değil, Bektaşiliğin temel felsefesini de açıklar. Dünyayı yönetmek ve iktidarı elde etmek yerine, ruhani yolculuk ve manevi arınma ön plandadır. Sizce bu ayrım modern hayatımıza nasıl yansıyor? Belki hepimiz, farkında olmadan bu iki soydan birine yakın duruyoruz. Naciye anadan gelen kutsal soy, sadece geçmişte yaşayan bir grup değildir. Bektaşi inancına göre, geçmişteki evliyalar, günümüzdeki canlar, gelecekteki olgun insanlar, hepsi bu soyun farklı temsilcileridir. Yani Güruh-u Naci, zamanlar üstü bir topluluk olarak sürekli varlığını sürdürür. Bu soy, fiziksel bağlardan ziyade manevi yol ve ruhani seçilmişlik üzerinden devam eder. Bektaşilik bize gösteriyor ki, ruhani soy, manevi eğitim ve nefsi terbiye ile yaşatılır. Peki bu mit, günümüz Bektaşiliğinde nasıl hissediliyor? Cem törenleri mitolojik öğeler, ritüellerle somut hale gelir. Süpürgeci hizmeti Naci ve Naciye kavramları topluluğun aidiyetini sembolize eder. Hakka yürüyüş, hayat boyu süren arınma ve kurtuluş yolculuğu, kutsal soyun temsilcisi olmayı somutlaştırır. Yani Naciye ana sadece bir mitolojik figür değil, her bireyin kendi ruhani yolculuğunu keşfetmesine rehber olan bir semboldür. Yüzyıllardır süren bir inanç sistemi sadece sözlerde değil, ritüellerde, sembollerde ve topluluk bilincinde hayat buluyor. Bektaşi inancında bu ritüellerin merkezinde Naci ve Naciye kavramları yer alır. Ama peki bir kelime nasıl bir topluluğun kimliğine dönüşür? Bir mitoloji nasıl yaşamın içinde somutlaşır? İşte cevabı Cem törenlerinde gizli. Cem, Bektaşilikte sadece bir ibadet değil, toplanma, birleşme ve ruhani arınma sürecidir. Her cem, 12 hizmet adı verilen görevlerle yürütülür. Bu hizmetler sadece fiziksel işleri değil, topluluğun ruhani dengesini de sağlar. Hiç düşündünüz mü bir topluluk kendi ritüelleriyle nasıl bir ruhani kimlik yaratır? İşte süpürgeci veya ferraş hizmeti bu sorunun cevabını veriyor. Süpürgeci, cemevinin fiziksel temizliğini yaparken aynı zamanda gönülleri ve düşünceleri temizlemeyi sembolize eder. Tören sırasında canlar meydanda "Biz üç bacıyız, güruhu naciyiz, Kırklar Meydanı'nda süpürgeciyiz" diyerek bir aidiyet beyanı yapar. Bu ifade sadece bir söz değil, topluluğun ruhani ve kolektif kimliğinin eylemsel olarak dışa vurumudur. Peki sizce bir ritüel, bir topluluğun ruhunu ne kadar dönüştürebilir? Bektaşilikte ölüm son değil, canın ilahi kaynağı geri dönüşü anlamına gelir. Bu süreç, Hakka yürüme olarak adlandırılır ve kişinin dünyadaki hesaplarını temizlemesi esasına dayanır. Yakınlardan rızalık almak, maddi ve manevi hakları helalleştirmek, tüm dünyevi bağlardan arınmak, hepsi bu yolculuğun parçalarıdır. Bir insan yaşam boyunca süren bir çabanın sonunda ruhani olarak kurtulabilir mi? Bektaşilikte bu mümkün.
Hakka yürüyüş, sadece bireyin değil, güruh-u Naci'ye ait olma kimliğinin de somut bir ifadesidir. Cem ve Hakka yürüyüş ritüelleri, Naci ve Naciye kavramlarını sadece sözde değil, yaşayan bir deneyime dönüştürür. Bu ritüeller aracılığıyla ruhani yolculuk ve arınma pekişir, topluluk bilinci güçlenir, zamanlar üstü bir soyun devamlılığı somutlaşır. Ritüel, topluluğu bir arada tutmanın ötesinde, bireyin ruhunu nasıl dönüştürür? Belki de her süpürgeci sadece fiziksel temizlik yapmaz, kendi iç dünyasını da arındırır ve güruh-u Naci'ye ait olma bilincini yeniden keşfeder. Cem töreninde her görev topluluk ve birey için ayrı bir anlam taşır. Dede ruhani rehber, mitolojik bilgiyi ve ilahi nurun bilgisini aktaran kişi. Baba Cem'in düzenini sağlayan ve topluluğu yönlendiren ruhani figür. Süpürgeci fiziksel ve ruhani temizlikten sorumlu, aidiyetin sembolü. Her görev, Naci ve Naciye kavramlarının günlük yaşamla bağını güçlendirir. Cem ritüelleri sadece ibadet değil, manevi bir eğitimdir. Naci ve Naciye'nin öğrettiği, ruhani seçilmişlik, yaşam boyu süren bir yolculuktur. Her birey kendi çabasıyla güruh-u Naci'ye katılabilir. Topluluk bilinci, ritüeller aracılığıyla somutlaşır ve kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu ritüeller, geçmiş ile günümüz arasında bir köprü kurar, ilahi nurun sürekliliğini sağlar. Bektaşi inancının merkezinde, evrenin ve insanın ilahi varlığın bir tecellisi olduğu fikri yatar. Bu anlayış, vahdet-i vücut olarak bilinir ve her şey bir, varlık birliği anlamına gelir. Peki, bir insan kendi özündeki ilahi varlığı fark ettiğinde ne olur? Ve bu farkındalık, onu nasıl naci yapar? Bir kişinin naci unvanına ulaşması, onun hakka nail olduğunu, evrendeki ilahi sırları kavradığını gösterir. Burada kritik nokta, naci olmak sadece ritüel veya bilgiyle elde edilen bir statü değil, ruhani bir içsel yolculuğun ürünüdür. Bektaşi inancında ölüm bir son değil, ruhun başka bir bedende devam eden yolculuğudur. İşte tenasüh burada devreye girer. Arınmış bir can, Hakka yürüdükten sonra, kutsal soyun yeni bir temsilcisinde yeniden doğabilir. Bu süreç, Güruh-u Naci'nin zamanlar üstü ve sürekli var olan bir topluluk olduğunu gösterir. Sizce ruhani soy, fiziksel soydan daha mı güçlüdür? Bektaşilikte bu sorunun cevabı açıktır. Ruhani soy, zaman ve mekan sınırlarını aşar. Bu yüzden Naciye Ana'dan gelen kutsal soy, sadece bir nesil değil, geçmişten geleceğe uzanan bir ışık zinciridir. Bektaşi inancında kadın-erkek eşitliği sadece sosyal bir uygulama değildir. Derin bir teolojik temele dayanır. Naciye Ana miti, ilahi nurun ve kutsal soyun kaynağı olarak kadını ön plana çıkarır. Havva soyunun dünyevi, Naciye soyunun ruhani olması, kadına sadece fiziksel bir yaratıcı değil, ruhani bir rehber rolü verir. Bir mitoloji toplumsal eşitliği nasıl güçlendirebilir? Cemlerde kadın ve erkeklerin eşit olarak ibadet etmesi bu felsefenin somut yansımasıdır. Naci olmak, insanın ilahi özünü idrak etmesi ve gerçekleştirmesi demektir. Tenasüh, topluluğun ruhani soyunun sürekliliğini sağlar ve geçmişten geleceğe köprü kurar. Kadın-erkek eşitliği, toplumsal yaşamın ve ruhani yolculuğun temelidir. Yani Naci ve Naciye kavramları sadece mitolojik veya ritüel boyutlarıyla değil, felsefi ve sembolik derinliğiyle de yaşamın tüm alanına dokunur. Şimdi geriye dönüp baktığımızda, Bektaşi inancında Naci ve Naciye kavramları sadece eski mitlerin ya da ritüel simgelerin bir parçası değil. Onlar, yaşamı, ruhu ve topluluk bilincini şekillendiren bir felsefenin merkezinde duruyor. Naci ve Naciye, Bektaşiliğin sadece tarihi veya dini bir kavramı değil, zamanlar üstü bir felsefesi ve yaşam rehberidir. Onlar, ruhani arınmanın, topluluk bilincinin ve eşitliğin sembolleridir. Günümüz insanına sundukları mesaj, kurtuluş bir varış noktası değil, yaşam boyu süren bir yolculuktur. Seçilmişlik, içsel bir çabayla kazanılır ve topluluk, bu yolculuğun en güçlü destekçisidir. Yolculuğumuz sona ererken, Naci ve Naciye'nin sadece eski birer terim olmadığını, insanın varoluşsal arayışının, bilgelik yolculuğunun ve kainatla olan bağının derin bir yansıması olduğunu görüyoruz. Belki de kurtulmak, cehennem ateşinden kaçmak değil, kendi benliğimizi keşfetmek, özümüzü arındırmak ve kainatın o eşsiz bütünlüğüyle bir olmak demekti.
Kim bilir? Bu, her birimizin kendi içinde yanıtlaması gereken bir sorudur.